Siyonist devlet nasıl kuruldu? Değerli kardeşlerim, 1800'lerde İngiltere öncülüğünde uzun soluklu bir sömürü planı hazırlandı. Bu planın finansörü Yahudi bankerler, icracısı ise bünyesinde pek çok Yahudi bakanın olduğu İngiliz hükümetiydi. Bu planın temel ekseni Osmanlı şemsiyesi altında yaşayan etnik unsurları kışkırtmak suretiyle Osmanlı Devleti'ni parçalamaktı. Hilafetin gücü Osmanlıların elinden alınmalı, Müslümanlar dini liderden mahrum bırakılıp dağıtılmalıydı. Böylece İslam dünyasında ki kaynaklar bölüşülecek, Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti kurulabilecekti. Bu proje Orta Doğu'da bir taşeron devlet kurulmasını zaruri kılıyordu. İsrail devleti fikri işte böyle doğmuş oldu. Dünya ticaretinin büyük bir bölümünü kontrolünde tutan, bu amaçla kağıt para, faiz ve kredi sistemi oluşturan Yahudiler mağdur, mazlum olarak gösterilmeye başlandı. Bu amaç için kitle iletişim araçlarının tümü kullanılarak kamuoyu oluşturuldu. Yahudi gücünün, göçünün hızlandırılması için kesif bir propaganda kampanyası başlatıldı. Bu konuda başta din, tarih ve para olmak üzere her türlü teşvikten yararlanıldı. Arz-ı mevut, vaat edilmiş topraklar sözü her türlü yayının lokomotif kavramı olarak kullanıldı. Hatta meşhur Fransız İhtilali 1789 tarihinde gerçekleştirilen Fransız İhtilali bile bu amacın hizmetine verildi. Bir Alman Yahudisi olan Moses Hess tarafından 1862'de Leipzig'te yayınlanan Roma ve Kudüs isimli kitabında Yahudi emellerinin gerçekleşeceği günün yaklaştığını, her ne pahasına olursa olsun Filistin'de bir Yahudi devleti kurulacağını, Fransız ihtilalinin de bu maksatla yapıldığını söylüyor. Böylece Yahudi gücünün sınırsızlığını vurguluyor. Bu tür yayınlardan etkilenmemek mümkün değil. Çöl cennet gibi takdim ediliyordu. Artık sıra devlet taleplerini tek çatı altında toplamaya gelmişti. Yapılan bu propaganda ve çalışmalar neticesinde 1860'larda 6.000 olan, dikkat edin, 1860'larda 6.000 olan Filistin'deki Yahudi nüfusu 1917'de 60 bine, 1948'de de 800 bine ulaştı. Bankalar ve ticari şirketler oluşturuldu. Çok sayıda gazete, dergi, kitap yayınlandı. Tiyatro oyunları sergilendi. Sinema endüstrisine el atıp Yahudi mazlumiyetiyle ilgili filmler yapıldı. Böylece sanatın her dalı Yahudi propagandasının hizmetine sunuldu. Artık her şey Siyonizmin emellerine hizmet ediyordu. Siyonizmin kontrolündeki hareket kısa sürede o kadar zenginleşti ki Sultan II. Abdülhamit'e müracaat edip son derece cazip bir teklif sundular. Fakat Ulu Hakan Yahudilere hiç unutmayacakları bir dersi verdi. Mabeyn katibi Tahsin Paşa'nın anılarına göre Sultan Abdülhamit bu teklif karşısında çok öfkelenmiş, yüksek sesle bağırarak dünyanın bütün devletleri ayağıma gelse ve bütün hazinelerini kucağıma dökseler size Siyonistlik adına bir karış yer vermem. Ecdadımızın ve milletimizin kanıyla elde edilen bir vatan parayla satılamaz. Derhal burayı terk edin, defolun demiştir. Bunun üzerine başlatılan propagandada Ulu Hakan Kızıl Sultan iftirasına maruz kaldı. Ne hazindir ki 1909'da ikinci Meşrutiyet ile beraber Sultan Abdülhamit Han tahttan indirildi. İttihat Terakki hükümetinde 3 Yahudi veya dönme bakanı olan kişiler görev aldı. Kurt gövdeye girmişti artık. Ardından İttihat Terakki iktidarı azınlıkların da toprak satın alabilecekleri yolunda bir kanun çıkardı. Bu sayede Yahudiler Filistin'de geniş topraklar satın alabildiler. Hatta Sultan Abdülhamit'in kişisel arası bile yok pahasına satıldı. Birinci Dünya Savaşı vesilesiyle İngiltere Filistin'i işgal etti. Burada bir askeri diktatörlük kurdu ve Yahudilere vatan sözü verdi. Ayrıca Yahudilere silah taşıma izni verilirken Arapların çakı taşıması bile yasak.
kılındı. Öte yandan İngilizler kültür dernekleri adı altında Yahudilerin organize hale gelmesini sağladı. Araplar ise dağınıktı. Anlaşılacağı gibi İngilizlerin Filistin'i işgal etmelerinin en önemli sebebi dünyanın değişik ülkelerinde dağınık olarak yaşayan Yahudileri Filistin'de toplamaktı. Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarmalarının en büyük sebeplerinden biri ise sebep-sonuç ilişkisine bakacak olursak Osmanlı Devleti'ni dağıtmak, hilafeti kaldırmak, Müslümanlar arasında istendiğinde kanatılabilecek bir çıbanbaşı bırakmak. Siyonistler İsviçre'nin Basel kasabasında aldıkları karar gereği ilk 50 yılda, bakın burası çok önemli, ilk 50 yılda İsrail Devleti'ni kuracak, ikinci 50 yılda yani 1998'e kadar ise Büyük İsrail'i kurmak kararı almışlardı. Bu fikir 1917'de İngiltere Dışişleri Bakanı Yahudi Arthur Balfour tarafından açıklandı. İngiliz Kraliyet Hükümeti Filistin'de Yahudi halkı için milli bir devlet kurulmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu gayeye ulaşmayı kolaylaştırmak için en değerli misallerini harcayacaktır denmekteydi. Artık İsrail, İslam dünyasının içine kılıç gibi girecek, İslam coğrafyası paramparça edilecekti. Bu amaca ulaşmak için önce Osmanlı Devleti parçalanmalı, hilafetin birleştirici gücü ortadan kaldırılmalıydı. Bu fikir Orta Doğu'dan pay kapmak isteyenlere pek cazip geldi. Avrupa, Amerika ve Rusya tarafından onaylandı. Ardından sürekli savaşlarla bizi yıpratma retiresi başlatıldı. 1877'de Rusya saldırdı. 93 Harbi'nde korkunç bir yenilgi aldık ve kitlesel göçlerle sarsıldık. Bu savaşın yaraları sarılmadan Yunanistan ayaklandı 1897'de. Dömeke'de Yunanistan'la savaşırken Makedonya isyanı başladı bu sefer. 1902. 1911'de İtalyanlar Trablusgarp'ı elimizden almak istediler. İtalya ile kapışmak zorunda kaldık. Trablus Savaşı bitmeden Balkanlar yeniden alevlendi. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karabağ ve Romanya'dan oluşan küçük çaplı bir Haçlı ordusuyla iki Balkan Savaşı yaptık. Yıpratma savaşları soluksuz tam 21 sene sürdü. İnsan, para ve silah kaynaklarımız tükendi. Şimdi sıra öldürücü yumruğu indirmeye gelmişti. Hasta adam damgasını vurdular ve işimizi külliyen bitirmek için dünyanın en büyük donanmasını 700 bin asker eşliğinde Çanakkale'ye gönderdiler. Buna rağmen yendik. Ne var ki diğer cephelerde işler iyi gitmemiş, Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmıştık. İstanbul işgal edildi. Halifeyi alıp götürdüler. Bir süre sonra da hilafet kaldırıldı. Böylece İngiltere Meşru'nun projesinin en önemli sonucuna ulaşmış oldu. Artık İslam halifesi yoktu ve Müslümanlar bu birleştirici güçten mahrumdu. Yılların rüyası Filistin'de Yahudi devleti kurma fikri artık gerçekleştirilebilirdi. Ve başardılar.